Arkadaşlar bugün Kuşadası Soğucak'tayız. Size mükemmel, hatta mükemmel ötesi, hiç ölmeyecekmiş gibi yapılan bir ev tanıtacağız. Gerçekten mükemmel bir ev. Şimdiye kadar tanıtmış olduğum evleri unutun. Fiyatı da yüksek. Madem ki 7-8 milyonluk evleri beğenmiyorsanız, madem ki Didim'de 15-20 milyonluk evleri beğenmiyorsunuz, alın size 1 milyon 200 bin euroluk ev. 1 milyon 200 bin euroluk ev. Kuşadası Soğucak'ta. Evimizi yavaş yavaş okuyacağız. Değerli arkadaşlar, kanalıma da abone olursanız makbule geçer. Suya sabuna dokunmadan bu sıcakta o kadar yoruluyoruz ya. Bari bizim hatırımız yoksa da emeğimizin hatırı olsun dercesine abone olun. 1 milyon 200 bin euroluk evimizi okumaya başlıyoruz. Bu net deniz manzaralı bir alan. Ama bu alanı unutun. Yukarıda bir teras var ki ancak İstanbul ne Galata Port mu neydi oranın ismi? Oranın kafeleri var ya, oradan nasıl ki bir İstanbul Boğazı'na her tarafına hakimsiniz, terasta öyle bir manzara var. Şimdi buradan başladık. Ya Allah bismillah dedik. Köşedir arkadaşlar. Havuz buradan başlıyor. Şelalemiz akıyor. Su uzakta da olsa bizi serinletiyor. Kameralar da karşıda. 4+1 bir evdir. Özelliklerini içine girince okuyacağız. Şelalenin, suyun huzurlu sesini dinliyoruz. Havuz L'dir arkadaşlar. L havuzumuzu okuyalım. L havuzumuzu okuyalım. Bu renkler de güzel bir manzara yansıtıyor. Ve yol aldık geldik. Bizimkiler de ekip arkadaşlarımız burada. Bunlar da rahatsız olmasınlar dedim. Oturun sizi de görsünler. Ve bunlar da, ben de birazdan bir su, çay, kahve bir şey içeceğim. Evimizin devamı da bu tarafta. Bakın arkada kapalı otopark vesaire var. Sinema salonu var. Sauna var. Hamam var. Spor salonu var. Ateş çukuru var. Tavandan klima sistemi var ve geri geri git. Şimdi geri geri git. Böyle geri geri git. Evin ön tarafında okuyacağız. Sonra evin çelik kapısını, garajını, her tarafını göstereceğiz. Bana yarayan mal yarıyorsa değerlidir. Yaramıyorsa değersizdir. Ben bu evi tanıtınca başımıza bir hal geldi erenler diyor ya türkülerde falan. Aslında bakarsan hal mal gelmemiş. Yani başımızı sokacak 7-8 milyonluk evler var. Onlar beğenmiyorsak bu da kral bir ev. Bu evde herkesin boyu 2 metre olacak. Herkes böyle, bazı böyle erkek güzeli mi de yarışmaya giriyorlar ya, 2 metre boyunda adamlar da giriyor yarışmaya. Yakışıklı adamlar oluyor. İşte abi biri de diyor ki beni Allah böyle yaratmış. Ve sevgili Can, çık dışarı. Bu alanları gösterdik. Perfojeleri gösterdik. Kapalı garajı göstereceğiz. Ya hakikaten bu ev ne kadar güzel bir ev. Bu evi de bize tanıtıyorlar ama umarım iyi tanıtırız. Arkadaşlar bakın, evimizin bu tarafında da, bu her ne kadar arsamıza dahil olmuş olmasa dahi bu cepçik bize ait. Bakın, bu cepçikçe bize ait. Bu ağaç da ayrı süslemiş. Orada da bir yansıma var. Doğa içinde, mükemmel bir adreste, denize 2 kilometre yakınlıkta eşsiz bir deniz manzarası var. Arsası 480 metrekare. 480 metrekare. Söz konusu evimizin uzun cephesini gösterdik. Alın size malikane, alın size hiç ölmeyecekmiş gibi yapılan bir ev. Ama adam bu evi alır, yarın ne olacağı belli değil. Ve değerli arkadaşlar, 3 araçlık otopark var. Bu da bizim aracımız. Ondan sonra aracımızı buraya koyduk. Bir tane buraya koyabiliriz. Bir tane de bunun önüne koyabiliriz. Bunu beyan ettik. Gel böyle dolanalım. Mahremiyet anlamında mükemmel. Mahremiyet anlamında mükemmel. Su çok soğuktu, içemedim. Boğazım apse yapar. Can buradan mı kapı iniyor? Hamza, gel. Buradan da bu alana iniyoruz arkadaşlar. Garajın devamından buradan bu alana indik. Burada da başka bir alan var. İşte depo mu, ne amaçla kullanırsanız kullanabilirsiniz. Aşağıda sauna, hamam. Can, sauna, hamam, spor salonu. İşte bazı alanlar var. Onların da böyle pencereleri bu alana açılıyor. Bunları da söyledik. Bütün mekanizmaları takılı. Bakın, alarko, yerden ısıtma var. Efendime söyleyeyim, merkezi tavandan klima sistemi var. Tavandan klima sistemi diyelim geçsin. Onun böyle yabancı menşeli bir ismi var. Sisili misili bir şey, onu valla dilim dönmüyor. Google'a baktım da şimdi her şey Google değil. İleride kamera da var. Şimdi dilersek o yolu kullanırız. Yol asfalttır. Dilersek o yolu kullanırız. Dilersek garajımızı park ettik. Buradan evimize gireceğiz. Evin asansör için altyapısı var. Dilerseniz, eğer ki hani asansör neden yok bu evde? Asansör yok mu? Yaparız arkadaşlar. Altyapısı var. Yerini hazırlamış bizimkiler. Çelik kapı neredeydi Can? Gel biz
Hani bir film vardı ya, Netflix'te çıkıyordu. Herkes yolunu şaşırıyor. Ya ev o kadar büyük ki biz şaşırdık. Hamza, evin çelik kapısı nerede babam? Lan nerede? Ha? Hadi geri git. Arkada mıydı? Orada da belli olmuyor. Hadi belli olmuyor. Çelik kapıyı öyle gizlemişler. Hamza bize gösteriyor, Hamzacık. Babası da ne güzel isim koymuş. Pehlivan, Yiğit isim koymuş ve gel. Hamza'yı da yardım aç. Biz natürel çekiyoruz. Bakın önce çalıştık. Hamza aferin lan sana, sen ne yiğit bir adamsın. Buraya da babam böyle yapmış. Tamam, babana selam söyle. De Kadir abi geldi. Hemşerinde. Diyecek mi Kadir abi geldi? Tamam. Kapı da açılıyor. Açıl susam açıl. Ve arkadaşlar çok ehemmiyetli yapmış. Beyefendi Siirtli bir arkadaştır. İnatçı. İşini temiz yapıyor. Ev full akıllı bir evdir. Ondan sonra kullanılan malzemeler olağanüstü güzel. Bu ne acaba la? Bu neyin nesiymiş acaba? Ulan bilmiyorum. Parmak izli, şifreyi gir. Şifreyi gir. Evet. Parmak izi. Hamza inşallah. Ulan arkadaş Hamza ya. Ve merhaba ev. Merhaba ev. Galeri boşluğu var. Asansörün yeri var. Sonra deniz manzarasını birazdan gösteririz. Ben o terlikleri alayım yukarıda. Can terlik giy, sana da koyayım. Can yukarıda teras biraz kirlidir. Toz toprak almış. Sen de sonra ayakkabıyı giyersin, daha kötü olur. Al sana ayakkabı. Sevgili arkadaşlar, salonumuz bu. Yerden ısıtma var dedik. Bu doğramalar Linea Rosso'dur. Birinci sınıf kalitelidir. Yerden ısıtma dedik, Linea Rosso dedik. Bu diğer Rosso'lar da tavandan klima sistemi, tavandan böyle üfürüyor ya. Her oda ayrı ayrı ısınır. Her oda ayrı ayrı soğutulur. Derecelendirme var. Salonu okuduk. Evet. Duvarlar İtalyan boyadır. Bunlar duvar kağıdı vesaire değil. Biraz daha ehemmiyetli, biraz daha güzel yapılmış. Sonra TV ünitesinin altında bu televizyon ünitesi, bir tane de şömineyi anımsatan bir görsel var. Salon bundan ibaret mi? Mutfağa doğru gideceğiz. Sonra galeri boşluğunu böyle öpe galeri boşluğunu öpe buraya geldik. Muhterem arkadaşlar, burası da sağlı sollu mutfağımız. Sağlı sollu mutfak. Oradan başladık muhterem arkadaşlar. Evet. Burası mikrodalga, tereklerimiz var. Terek. Bu çok fonksiyonlu bir batarya. Çevirdik yüzümüzü. Bura ankastra seti. Sonra orada mikrodalgaysa bura ne dalga? Ne kadar? Buradan mikrodalga. Burası buzdolabı. Yanında da şarküteri yeri var. Burayı da özetledik. Galeri boşluğunu bir daha özetle. Bakın yukarılardan buralara hakimsiniz. Bir de yukarılardan mükemmel bir deniz manzarası var. Sonra akıllı, parmak izli, zaman zaman konuşan kapımızın arkasında vestiyer alanında gösterelim. Aynalar, dolaplar. Bu da vestiyer alanı. Evin güzel bir girişi var. Başka ne diyeceğiz? Konsol merdiven. Şimdi ev çok iyi ya. Yani şimdi çok iyi ya. Böyle yaralı parmak gibi hemen bir yere değer ya. Her zaman bir parmağın yaralı olur ya. Yolda yürü, her şeye bir bahane çıkarır ya parmak. Asansör yok. Asansör var. İsterseniz bak, yeri var. Altyapısı var. Buradan isteğe bağlı yapılabilir. Fiyata yansır. 1.200.000 euro. Ve bu da banyomuz arkadaşlar. Evet, bu duş diyebiliriz. Ayak yolu diyebiliriz. Odayı göstereceğiz. Bu da ayak yolu. Ayak yolunu gösterdik. Lavabo, WC 100 numara. Sonra bu da zemin kattaki odamız. İçinde banyosu da var. Ve mini bir dolaplar da takılmış arkadaşlar. Birinci oda bu. Sonra yukarı çıkacağız. Yukarıda neler göreceğiz, neler. Evet, burada bir giyinme dolabı var. Bu tarafta bir daha giyinme dolabı var. Devamında boğazın sonunda banyo var. Boğazın sonunda banyo var. Klozetler, vitritiye malzemeleri vitradır ve çıkalım. Ben boğma burada. Bu telefondan ne kadar beni arıyorlar. Merhaba abi. Merhaba, iyi günler. Metin'im, Recep Bey. Ondan sonra Süleyman Bey, analiziniz hazır. Beyefendi, son fiyat ne olur yazmışlar. Valla son fiyat bir şey olmaz. Yeri gör sonra. Ben ne bileyim son fiyat ne olur. Ve muhterem arkadaşlar, konsol merdivenden yukarı çıktık. Konsol merdiven. Bakın ahşaptır, geniş bir merdiven. Tekrar asansörün yeri var. O camlı alan. Bakın yukarıya kadar dilerseniz asansör inşa edebiliriz.
Bunlar da adabına uygun dış cephe binanın görselliği anlamında hem içerideki aydınlık anlamında cam giydirme yapmışlar. Yukarı çıktık. Videonun başında dedim. Madem 7-8 milyonluk evler bize tatmin etmiyorsa, madem biz bu erkek güzellik yarışması da var ya, bir arkadaşım vardı. O da Kıbrıs'ta bir ara gidiyor. Lan dedim arkadaş, sen oğlum ne işin var sen? O da valla gülüyordu. O da gitti. O bir dereceye girdi. Ama adam boyu var yani. Ne yapalım, bizim yok. Ve değerli arkadaşlar, zemin üstü 1. kata çıktık. Bu merdiven kovasını bir böyle öp. Alın size. Evler yapmakta bendeki tasa. Yaptım, ettim, sonuç bir yerlere gitti. Şimdi gel bana doğru. Bu da galeri boşluğu. Tekrar böyle heybetli bir alan var. Kendinizi böyle böyle hani müze gibi yerler var ya, İstanbul'da falan var. Cumhuriyet tarihinde bazı yerler var ya, öyle geniş galeri boşlukları var ya, oralarda hissettirir gibi. Burası da kral odası. O gerçekten jacuzzi var içinde. Dolaplar var. Can bence ben bu kapıyı açayım. O deniz de net manzaralı. Yukarıda daha manzaralı. Daha manzaralı. Evet. Bu da kral odası. Alın size kral odası ya. 1.200.000 euro olur mu? İspanya'da alırım. Al abi, sen tutan mı var? Biz burada satıyoruz. Abi yazıyor, diyor ki ben İspanya'da alırım, biliyorum mu, sileceksin ama yine de yazıyorum. Madem yazıyorsun, ben sileceğimi biliyorum, niye yazıyorsun yani? Ve arkadaşlar yukarı çıktık. Yani dişin mi kaşınıyor yani? Yani ve şimdi bazen ben de haksız olduğum halde birine bir şey söyleyeceğim ya. Diyorum etmiyorum, tutamıyorum kendimi. Sonra tutuyorum bir şekilde. Sen de tut. Ve arkadaşlar burası balkon. Manzaraya bak. Alın size. Öyle görsel Photoshop'la git, bilgi teknoloji okulu bilmem ne oku. Sonra bu makineleri yap. Renk sarıysa maviye çevir gibi bir video yapmıyoruz. Neyse onu yapıyoruz. Yapı denetimli, enerji kimlik belgesi var. Kullanılan beton sınıfı C30. Kullanılan demirler 16'lık, 14'lük, 12'lik, 10'luk ve 8'lik demirlerdir. Hala odadayız. Bakın yatak başı burada. Duvarlara giydirme yapılmış. Bu tarafta jacuzzi alanı, giyinme alanı, banyosu da var. Gel, çift kişilik bir jacuzziye gel. Romantik bir alan olmuş. Romantik, alın size romantik. Buradan denize nazır. Bakın, denize nazır. Sabunları mı koyarsınız oraya? Müzik mi çalar? Mum mu koyarsınız? O da öyle. Bu da elbise, entari, ceket, kravatını koy çıkar. Sonra jacuzzi'den çıktıktan sonra banyoya gel. Buradan da durulan, sonra şükret. Sonra da dünyanın boş olduğunu öğren. Bu ev benim mi ya Rabbi, şükret. Olmayanlara da Allah versin de evinden çık git. Ve arkadaşlar burası etti 2. oda değil mi Can? Bak nasıl terledik. Ve bu odayı gösterdik. Geçelim diğer kalan son 2 odamız. Onları da gösterdikten sonra terası göstereceğiz. Terastan sonra da bu oda da büyük Can. Bu abi ne masraf yapmış buraya ya. Muhterem arkadaşlar, bu da 3. oda. Yine balkonu var, yine banyosu var, yine giyinme kabini var. Yine tavandan üfüren, sizi serinleten tavan klima sistemi var. Bu da etti 3. oda. Balkonu göster. Yine net deniz manzarası var. Evin arsası zaten belli. Önünde de bir park var. Deniz manzarası var. Kardeşim bu evin de böyle daha ne olsun yani. Şimdi orayı gösterdik. Yüzümüzü tekrar odamıza çevireceğiz. Dün bir abiyle konuştum. Ya bazı şeyler pahalı olunca, kalitesiz de olsa pahalı olduğu için insanlar alıyor. Ama bu ev gerçekten iyidir bakın. Yani bir gömlek alırsın ya, biri sadece logosu olsun, bir yerde otursun diye aslında pazarda alacağı daha uygundur. Ama bu ev gerçekten iyi. Ama amaç ev almak ise uygun evler var. Burası dolabımız arkadaşlar, dolabın devamı. Burası, bu banyoyu da göster. Bu klozetler ne kadar kaliteli, kapılar keza. Duvarlarda hiç boş bir boyalık yer yok. Ya kaplamadır, ya duvar kağıdıdır ya da İtalyan boyadır. Yani çalışmalar hepsi farklı. Hepsi farklı. Çamaşır odası da var. Yani daha aşağısı var. Daha aşağıya gitmedik değil mi Can? Evet. Daha aşağıya gideceğiz. Daha aşağıya git. Ben de zannediyorum bitti. Nerede bitti bu? Burada da tişörtleri ötüleme yeri, çamaşırhane. İşte buraya da masası bile var. Sabitlemişler. Burası 4. oda. 4. oda terası gösterip sonra mı? 4. Can bu
Ne kadar güzel bir odaymış ya. Bu taraf denize bakıyor. Denizden sıkıldıysan doğaya bak. Cırcır böcekleri çıt çıt ötüyor. Bu Türkiye mal olmuş birkaç tane yazar falan var buralarda. Yazar mıydı? Sanatçıydı, sanatçı. Bir tane sanatçının evi var ileride, benim bildiğim. İşte birkaç tane ünlünün evleri de var burada, bilin. Bilin. Sonra geldik, burası da 4. odanın banyosu. Biz terasa çıkalım, terastan sonra aşağı inelim değil mi? Sıcaktır, yorulduk, bize de yazık yine. Ve terasa çıkalım. Sonra sauna, hamam, sinema salonu, spor salonu, boks salonu. Boks dedim değil mi? Yani madem dünya fanidir, madem ölümlüdür. O yüzden ben başta dedim ya, üstad demiş ya, fiil faili, şiir şairi. Kitap katibi çağrıştırır ya, yorum yazıyor adam B harfi kullanıyor. Bu B bilmem ne gibi. Demek ki senin şeyin oymuş, senin mesleğin o kelimelerle çıkmış ki sen onu söylüyorsun değil mi? Üstad ne güzel demiş. Yani insan fikri neyse zikri de olur. Güzel kelime kullan. Ya, mesela ben bazı ışıklı evler paylaşıyorum ya. Böyle ışık var. Bakıyorum bir tane ya bazı şeyler kutsaldır diyor. Bu bilmem pavyona mı neye benziyor? Ya senin fikrin mi olmuş, zikrin mi? Ayıptır bunu. Niye kullanıyorsun? O yüzden üstadın dediği gibi şiir, şairi, kitap, katibi, fiil, faili. Güzel şeyler söyle. Ve burası da ateş çukuru. O yüzden o yorumlar geldiği gibi tek YouTube ben idare ediyorum. Anında kaldırıyorum. Ve engelliyorum. Arkadaşlar burada ateş çukuru. Tepede, havada böyle net deniz manzaralı bir ateş çukuru. İşte burada ne çukur yapacaksanız. Burada mutfak, burada da bir koridor var. Evet. Hani asansör vesaire de olacak ya. Sonra tarama, halay köşesi, mutluluk köşesi, dua köşesi, sema köşesi. Vardan da yoktan da var eden var köşesi. Böyle sessiz, sakin bir ortamda dualar da kabul oluyormuş. Buraya baktığın zaman uzaya, gökyüzüne bir gökyüzü daha bilim adamları biraz daha ileri pardon sen bilirsin. Bilim adamları daha uzay boşluğunun ne kadar olduğunu bilmiyor. Uçak kaç yılda bilmem güneşe gidiyormuş. Yani dünya bir leke kadar kalıyor. Dünya bir leke kadar kalıyor. Bir leke kadar gökyüzünde. Yani belki mikroskopla görülmüyor. Bu neye benzer? Terası gösteriyoruz değil mi? Şimdi ben bazen mutfağa gidiyorum, karıncalar bakıyorum. Nasıl koşturuyorlar? Yani biri diyor ya ben de karınca bile öldürmedim. Ya ben bakıyorum şekere giriyorlar. Mutfağa ekmeğin içine giriyor. Ben de bir tane temizlik bezi alıyorum. Böyle hepsini bir siliyorum. Hepsi gitti. Kimyasal atıyorum gibi. Sonra üzülüyorum. Ya diyorum ki adam diyor ben karınca bile basmadım. Demek yalan, hepimiz basıyoruz. Şimdi o yüzden ben demek ki zerrenin zerresi, karıncalar da zerrenin daha zerresinin bilmem nesi kalıyor. Kim bilir onlar arasında ne kavga çıkıyor. O yüzden dünya boştur. Bak karıncalar bile bir havlu serpiyorum. Hepsi, o yüzden dünya boş arkadaşlar. Olursa karınca misali. Kim bizi görüyor? Allah görüyormuş. Yani görüyormuş derken haşa. Ondan sonra bu kadar da elimizden gelince hırsızlık yapmıyorsak, kimsenin namusuna bakmıyorsak, efendim özellikle kimsenin namusuna bakmıyorsak, kimsenin çoluk çocuğunun arkasında konuşmuyorsak, işimizi yapıyorsak, terliyorsak, ev olmuş ya da olmamış önemli değil. Ama kardeşim ben de şimdi Erzurum çocuğuyum. Bütün Erzurum'a da selam. Erzurum kültürü ayrıdır. Şimdi yapıyorsun çalışıyorsun, biri diyor abi engelli adamı. Ve geldik buraya Kayseri'ye de selam. Bayraktar abi gördün ne demek istediğimi? Can bu nereden yanıyor? Ve alt kata indik muhterem arkadaşlar. Buralardan neler göreceğiz? Bunlar bizim orada kaya taşları gibi duvar kağıdı. Buradaki banyoyu göster, sonra spor salonunu göster. Şimdi gel de burada heyecanlanma. Benim dizlerde şey var. Benim dizlerde sıvı kaybı var. Sıvı kaybı var. Doktor dedi ki yürüyüş yapma, arada hafif yüz ama spor yapma dedi. Can adamın bisikletini kırmayalım mı? Vallahi ya. Can eskiden ben daha Erzurum'dayken İzmir'e geldim ya bir çocuk şey yapıyordu. Böyle düdüklü şeker gibiydi yani. Şekermiş. Düdük gibi çocuk da yedi. Ben diyorum düdüğü yedi bu manyak meğer şekermiş. İşte biz de bunu arkadaş biz ne gördük ne. Bu da spor. Bakın alın size
yaylaya bakın. Bu tarafta yukarıda ışık var. Sonra 1.200.000 euro İspanya'da alan adam ve İspanya'da böyle ev var mı? Sanki biz bilmiyoruz. Arkadaşlar burası da neydi? Bu hamam. Hamam değil mi? Hamam mı? Bu hamam. Şimdi benim bir arkadaşım var. O hala ortaklığımız devam ediyor da adam yabancı geldi. Ben de bir yabancının evine koydum. Bu da ya o hamamdı, bu sauna. Bu arkadaş da gitmiş adamın evine. Bu Welsh'lidir. Yani İngilizler de Büyük Britanya'ya. İşte İskoçlar var. İrlandalılar var. Bu Welsh'liler var. Dilleri de ayrı. Ondan sonra bu gitti, bu İngilizler, onlar birbirini sevmiyor. Baktım İngiliz beni aradı, ya dedi sen bu adamı gönderdin, evde dedi üstsüz geziyor. Dedim yani ne oluyor? Ama dedi sabaha kadar öyle gez, çoluk çocuk. Ya baktım adam dedi ya bir daha olmaz. Ulan Allah senin cezanı vermesin dedim. Daha bir daha olmasını mı var adam? Yani o yüzden oralarda da kültür o. Hadi gel. O yüzden her şey para mı? Burası da arkadaşlar, valla burada bir oda daha varmış. Bu 5. oda. Bu 5. oda diyelim. 5. oda. O yüzden buradan alırım. Git Steve senin evine gelsin. Senin değil yani. Üf, tövbe estağfurullah. Yani öyle bir kültür var. Ve arkadaşlar burada bir mutfak daha var. Can biz niye 3 mutfak demedik ya? Bir mutfak burada varmış. Biri yukarıda, biri orada, odanın biri orada. Biz eksik anlattık. Sıcak ya, at kaçırıyor. Adam yaşlı bir adam vardı. Bana bir gün dedi ki çocuklarından şikayetçiydi. Malı çok, mülkü çok. Ben dedi İstanbul'da çok cam sildim. Bilmem ne sattım diyorlar. Şimdi ben de bu evi paylaşıyorum ya. YouTube'a koyuyorum. Biri diyor, biri bilmem ne diyor. Demiyor arkadaş bu acaba nasıl çekti, neler çekti. Bu adam ne kadar yoruldu değil mi? İşte 1.200.000 euro ve muhterem arkadaşlar, muhterem, ey muhterem, muhterem çıkalım. Kaç dakika oldu çıksak? 22. Allah! Can, bu çok güzel bir ev Can ya. Ahmet, sen de çık. Gel Ahmet, gel. Şimdi bu Ahmet benim... Ya Ahmet bir şey söyle. Sen niye öyle adamlar beni arıyor. Bak, seni arayacaklar, beni değil abi. Fenomen sensin, biz değiliz. Arkadaşlar, bu Ahmet. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi bazı insanlar çok sağlamdır. Hatta birileri diyor ki bunlar Türkiye fazla geliyor. Adam parası tekrar biz çok resim. Ben öyle değilim. Bu Ahmet'e diyor video çek. Ama ben çekemem. Şimdi Kuşadası'nın kahramanı Ahmet'tir. Siz geliyorsunuz ya. Ahmet size efendim falan der. Ben diyorum alıyor musun almıyor musun? Şimdi o yüzden bu arkadaşlar daha kibar, daha naif yol alırsınız. Bizim ofisimiz nerede? Nerede Ahmet? Ahmet Bey söyle lütfen. Sen kibar söyle. Türkmen Mahallesi'nde Devlet Hastanesi'nden Marina'ya inerken sol taraftayız. Tamam. Evada Gayrimenkul. Tabii. Şimdi Ahmet size yardımcı olur. Ben Didim'de olurum. Ama birileri beni seviyor. Ben sokakta da gidince bazen geçen gün Golanlı, Karakoçanlı. Golan'a da selam. Ben Golan'da da kaldım. Bir ATV'ciler de çekime gelmişti. Beni dolandırdılar. Evet. O ATV haber var ya. O ATV demiyorum ama onun elemanları. Beni dolandırmışlar onu açar. O oran sahipleri benim arkadaşım. Adam da Almanya'dan gelmiş. Beni yolda buldu resim çektirecek. Dedim vallahi ben fenomen mi oldum? Sen meşhursun abi. Tabii şimdi biz bu Golan kaplıcalarına gittik ya biz. He. Neyse gittik. Baktım birileri orada nasıl halay çekiyor. Rakılar havada uçuşuyor. Benim bu ne dedim. Ben de o zaman Euro'de bir röportaj yapıyordum. Bunlar dedi işte biz belgesel çekmişiz o bölgeyi. Dedi biz ATV çekiyorlarmış. ATV camiasından. Demek ki anlaşmalılar. Kimdir bilmiyorum. ATV'yi zan altına bırakmayalım. Ondan sonra gün döndü. Geldi geçti. Beni aradılar dedi Didim'e gelmişiz. Buyurun. Bir otel var mı? Otel var. Ben adamları tanımıyorum yani. Bir 10 dakika gördüm. Otele gitmişler. Bir sürü adam. 4-5 gün kalmışlar otelde. Sonra otelci beni aradı. Ya dedi bunların parasını sen mi veriyorsun? Kendileri mi verecek? Dedi valla ben bunları tanımıyorum dedi. Mini büfe mi? Mini bar mı? Bir şey bırakmadılar. Durmadan kafaya dikiyorlar o asitli içecekleri. Şey içsinler yani. İçsinler de. Yani ne demek istedim. Ondan sonra abi ben bunları beyefendim gidiyor musunuz? Evet efendim dedim otel ücreti. Ama biz senin misafiriniz. Ya dedim nerede benim misafirimsiniz dedim ya. Ya dedim siz ya. Abi o telaşta bunlar oteli hemen boşaltıp o Engin'e. Engin de benim arkadaşım ya. Engin'de adamlar gitti. Ya nasıl gitti ya? Bu parası değildi ama böyle abi ben bunları aradım. Dedim neredesiniz? Valla biz Aydın çıktılar. Parayı verin daha cevap vermiyorlar.
Neyse polisi aradım. Polis dedi oğlum dedi sen nereden buluyorsun ya dedi. Ya uğraşma dedi ya. Sağ olsun öyle bir o adamlardan. Bir macera yaşadın. Ya Engin sonra dedi ki ya dedi kanki dedi. Ben de böyle Brahim'i falan diyorum ya böyle kanki de işte moda olmuş. Bir abi var burada komutan albay o da bana Brahim'i diyor. Ben onu kankilikten çıkardım. Ama herkes kanki diyor. Brahim'i değil. Neyse işte Brahim'i dedi şey yapalım paylaşalım dedi ya yarısı seninle. Bana yarısı bir şey öyle yaptı. O yüzden öyle bir durum var. Gelmiş geçmiş olsun. Ne dedik ya biz neyse bir şey dedik. Sen evi tanıtmaya bence devam et abi. Ev büyük. İşte sen bana uymuyorsun. Evet, pes ettim. Arkadaşlar özetledik. Ev güzeldir. Arayan'a ev çok. 3-5 milyona da var. Daha fazla da var. Ama ben kralım. Benim arabam herkesin geçiyor. Herkes desin bunun evi güzel derseniz ev bu. Saygılar, hürmetler, iyi günler.